Evet, yeni bir aracımız geldi. Bu aracımıza ve Golf'e değineceğiz. Aracımız Türkiye'de bulunmayan, Romanya'dan geldi arkadaşlar. Bir X6 2018 model usta. Aracımız X6 2018 yılına sahip bir araç. Aracımızın nelerini yapacağız, ne için geldi? Geldiği yer Romanya'dan geldi. Geldiği için de teşekkür edelim öncelikle. Yağ bakımlarını yapacağız arkadaşlar. 6,5 litre filtre dahil yağ alır. Sıradan bir yağ odur budur olmaz. 0.30 long life yağını koyacağız. Soğutma sıvısı ise yaklaşık 11-12 litre alır. Sıradan bir antifriz kesinlikle olmaz. NF antifriz koyacağız buna. Sıradan antifriz olmaz. Aracımızın yağ bakımları var. Kartel tıpasını rastgele var gücünle sıkma. 25 Newton diyor. Orada belirtiyor zaten. 25 Newton'a sık bırak beni diyor. Aşırı sıkarsan ben alüminyum, civata, çelik dişini yolar alırım diyor. Sonra karteli sökersin diyor. Onun için bunlara dikkat edelim. Olması gereken bilgilere sahip olalım. O bilgiye göre de hareket edelim. Aracımızın üzerindeki motor 57 kodlu 6 silindir motora sahip. Motorumuzun komple filtre, yakıt filtre, alt bakım, üst bakım derken yağ bakımları bunları komple teker teker bilinçli bir şekilde yapalım ve sorunsuz teslim edelim, yoluna devam etsin arkadaşlar. Usta bu arabalarda her videoda söylüyorum, her BMW videosunda da söyleyeceğim. Buna direkt mavi antifriz koyuyorlar. Sonra koysunlar, hararet, bak ne oluyor. Termostat patlıyor, devirdaim patlıyor. Özellikle yeni nesil motorlarda, B57, N57 motorlarda mavi NF olması lazım. Şu an beni aradı, iptala dedik. Çekici kapıya bıraktı, çekiciyle gönderip aracı aldıracağız. Antifrizi koymuşlar, su sistemi, araba conta yakmış. Aynen öyle. Evet. Yani ve elektronik bir devir daima sahip bir araçsa da sistem üstünden, yani cihaz üzerinden de hava alması Havasını lazım. almasını unutmayın. Yani böyle eski manuel tipte geri Koy dönüş suyu araç gitsin gibi yok, öyle bir şey yok. aynen hava yapma durumu var. Bunda da var. Bak bu araba buna göre çok basit bir araba. Bunda da bilgisayarla suyun havasını alman gerekiyor. Yardımcı su motorları devreye girip suyu tamamen kanallara doldurması gerekiyor. Eksiğini ilave yapıyorsun. Bilgisayar tamamladı dediğinde tamamlıyorsun. Kapatıp çalıştırıyorsun. Fanı normal çalışıyor. Yoksa fanı yüksek devirde devreye girer. Hava filtremiz hemen aracımızın direksiyon bölümünde, yani sol tarafta kalıyor. Şu şekilde klipsleri var arkadaşlar. Klipslerini bu şekilde sökmeniz gerekiyor. Aynı şekilde arka tarafta da klipsi mevcut. Bizim bir diğer isteği de vardı. Dedi ki şöyle orijinalinden arkadaşlar kapaklarını değiştirelim. Şöyle bir kapak takacağız. Dördüne de uygulamamız var. Arkadaki klipsi de çıkardıktan sonra aracımızın tam bitmiş arkadaşlar. Yani kilometre süresini doldurmuş. Görmüş olduğunuz gibi tozlar uçuşuyor. Hava filtresi neden önemli? Burnunu kapat, anla neden önemli olduğunu. Bunu kapatırsan ciğerin havayı almaz. Bu da ciğeri havayı almazsa çiğ yakıt verir. Çok yakar, az kaçar, arıza lambası yakar. Hava filtresi. Ben diyor hava alamıyorum, ciğerlerim tıkanacak benim diyor. Doğru. Zaten çok pis. Tam zamanında geldiğini söylemişti müşterimiz. Tozları görüyoruz. Bir hava filtresi söküldü. Peki bu arabanın yağ filtresi ne konumda? Evet, getirelim de sökelim. 24. Bak Newton'lu burada söylüyor, 25 demiştim. Hatırlayanlar görecek burada. Aynen öyle usta. Aynı şekilde karter tapası da 25 Newton'la sıkılması gerekiyor. Yönünü bile koymuş adamlar. Yani Evet. aslında bakım yaparken bu tarz, bakın NF antifriz de hemen burada görünüyor. Mavi. Antifrizde herhangi bir değişikliğimiz olmayacak. Yusuf Erdoğan mıydı? Herhalde. Arkadaşımız. Sanki. Aynı motora sahip. BMW ile geldi. G30'du galiba. G30 evet. Arıza lambası yanıyor. Manifoldum arızalı usta dedi. Bunun kelebekleri burada yok arkadaş dedim. Orada da komple manifold var. Fiyatı da belirt usta. Yaklaşık 70.000 bandında diye hatırlıyorum, Evet, yanlış doğru. hatırlamıyorsam. 75 falan. Biz söktük, manifoldunu, tamiratını yaptık. Kelebek sorunlarını giderdik. Sana dedim ki bilgisayar istedim Baran'dan. Gerek yok, çalıştır, o gitti dedim. Çalıştırdım ve lambanın gittiğini gördüm. Herhangi bir parça değişmedi ama altını çizelim. Evet, hiçbir parça değişmeden tamiratını yaptık. Arıza lambası otomatikman söndü ve de Avrupa'ya gittiğinde usta teşekkür ediyorum lambam yanmadı diye beni aradı. Ben de ona teşekkür ediyorum. Yani bu BMW'lerde arkadaşlar, özellikle bu E60 veya kelebek sistemine sahip manifoldlarda özellikle bu kelebekler sıkıntı yaratabiliyor. En büyük problemse bu kelebeklerin düşüp piston içerisine, subapların içerisine karışması. O zaman da motorun çöp olması. O yüzden de motor çöp oluyor arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Sonra motor. Bu araba kaç kilometredeydi ona da hiç bakmadık ama neyse, gel, önemli değil. Burada yazar. 18.04.2023. Özellikle bu yağ filtresinin plastik olanları arkadaşlar, kağıt çıkar bunlardan. Plastikse üstündeki Newton değerleri çok önemli. Neden önemli?
Bunları bazen çok sıkı sıkıyorlar. Evet, Altı da plastik gövde. İnanılmaz bir şekilde arkadaşlar kırılma, çatlama oluyor. Sonra kaçağı kesemiyorsunuz. Gövdeyi komple değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Onu değişmek için de manifoldu sağını solunu her yerini açman gerekiyor. Yağ filtremiz de bu şekilde göründü. Kağıt filtre olduğunu bahsetmiştim. Kesinlikle yan sanayi kullanmayın arkadaşlar. Ve şu da çok büyük detay usta. Bazı modellerde uzunluk ve kısalık. Tabii ki. Yani kısa kalırsa şu o-ring oturmaz. Aracımız yatak sarmaya bile gidebilir. Gider. Çünkü oradan yağ pompa gönderiyor ama burada basıncı tutup da yukarı eksantrik milim, kam millerine yağın gelmesi mümkün değil. Onu kapatacak ki yağ filtre gövdesi yukarıya yağı gönderecek. Astra J'lerde biliyorsun vanos sesi diye vanoslar değişiyor geliyor. Aslında bir filtreyi değişse. Ses bitmiyor. Ya tabii filtreyi değişse derken bunun yağ soğutucusunda valve var. İşte şarj dinamosunun hemen arka kısmında bir adet check valve, tazyik subabımız var. Bunlar Evet. da önemli. Yani biz püf noktaları bile videolarda söylüyoruz ki insanlar yararlansın diye. Yakıt filtresinin iç kısmında gösterebilirsem şu delik önemlidir. Yağ filtresine gelen kısım arkadaşlar, bu deliğin de açık olması, tıkalı olmaması önemli. Araç yeni diye güvenmeyelim yani usta. Tabii ki. Araç yeni diye güvenmeyin. Takılan parçanın birebir kendine ait olduğuna emin olun. Yanlış parça yanlış işleri başınıza açabilir. Mühendisler bile bizi düşünüyor. Evet, buraya bir kapak koyuyor. Korumayı sökme kardeşim diye bak. Tapaya ulaşırsın diyor. Aracımızın yakıt filtresi, aynı zamanda polen filtresi de değişecek. Geldim usta. Karter tapamız 17'lik bir civata. Sen neye geldin? Bez getirdiren. Dediğimiz gibi 6,5 litreye yakın bir kapasitesi olacaktır. Pulu yerinde mi kaldı? Burada mı? Burada. Tabii bu noktada karterimizin tapası aynı Değil. zamanda pulunun da yenilenmesi gerekiyor. Tapa ve pul mutlaka her sökümde değişsin. Bakır pul çabuk ezilir, sıktığında eziliyor. İkinci bir seferde ise ezildiğinde görebiliyorum izleri. İkinci bir seferde ise yağ kaçağı meydana geliyor. Nasılsın? İyi usta. Nasıl bura? Vallahi güzel. Yatak döşek atsak yatılır ha. Mis gibi Yatılır değil mi? Serince klima vuruyor yukarıdan. Oh, mis gibi. Evde bulamam bu havayı. He güzel vallahi. Dükkan serin, ev çok sıcak ya. Ha. Vallahi çok sıcak. Hava da sıcak. Çok sıcak. Üstüme pike mike atmıyorum. Hiçbir şey atmıyorum. Burada yatırdım ama esiyor. Klimayı da sabaha kadar çalışırsak dükkan çok soğuk oluyor ya. Aa. Vallahi. Nasıl başlamadık? Ne zaman başladın? 4 sene önce. Tamam. 3, bir tanesi zaten çıkmıştı. Dört. Bunları tekrar müşterimize vereceğiz. İlerleyen zamanlarda bir problem olduğu zaman yine kendi ister değiştirsin. Yani bazıları iyi ama bazıları şöyle çok kötü konumda. Bunları teslim edeceğiz. Şimdi kullanacağımız yanlardan bahsedelim. Şu bir arkadaşlar 0.30 Long Life. Şöyle 6,5 litre götürüyoruz. Değerli dostlar, biz araçları tamir ederken teknik verilere uygun şekilde tamir etmeye çalışıyoruz. Mesela buradan şase numarası, motor kodu vesaire girdiğimiz zaman hangi arabanın neyine isterseniz inciğinden cıncığına her şeyine ulaşabilirsiniz. Mesela şu an bir BMW üzerinden gittiğimiz için BMW diyelim. Aracımız X6 idi. Şaseden girip daha kolay bir şekilde de yine bulunabilir arkadaşlar. F16 kasa. Buradan motor tipleri geliyor. Bizim bu aracımızın motor tipi şudur arkadaşlar. 2014-2019. Buradan N57D30'a girdiğimizde burada inciğinden cıncığına her şeyine
bakabilirsiniz. Bakım yaptık aracımıza. Bakım yaptığımız için buradan Avrupa aracı olduğu için Avrupa aracını seçeceksiniz. İşte standart servis işlemleri sizlere göstereyim buradan. Devam ediyoruz. Mesela ne diyor? Yakıt filtresini yenile, hava filtresini yenile, işte fren sistem, hava devir daim, toz, polen falan filan. Aynı şekilde burada motor yağını yenile diyor ve 6,5 litre aldığını söylüyor. Buradan sayfasına gittiğimizde yağlayıcılar sayfasına yine detaylı bilgileri burada görebiliyoruz. Şöyle göstereyim. 0.30 kullanıyor. 6,5 litre soğutma sistemi, işte %50 antifrizli iyonsuzlaştırılmış su diyor arkadaşlar. Eksi 40 derecenin üstünde 12,5 litre, yine tapası 25 Newton gibi. Veya işte motor topluyorsunuz, motor yapıyorsunuz vesaire. Bu işlemler de burada işte zamanlama nasıl yapılıyor. İşte buradan bütün verileri alıyorsunuz arkadaşlar, bakın. Senti ayarları, işte pimleri vesaire vesaire. İşte hangi tork değerleriyle sıkıldığı tork ayarları. Bakın burada bütün tork değerleri var. Yani aracımızın inciğinden cıncığına, her şeyine ulaşabildiğimiz bir sistemdir bu. O yüzden teknik verilere uygun olarak çalıştığımızın altını çizelim arkadaşlar. Şu an genel olarak bunu da göstermeye çalıştık. Bir çalıştıralım, sesini de duymuş olalım. Servis sıfırlamamız da yapıldı. Aracımız çalışıyor, herhangi bir problem yok. Hemen ön taraftaki Golf'e geçelim. Bu arabanın trigger setini herkes değişir ama tadını çıkara çıkara. Bir triggerimiz de burada var. Bu bizim arabamızın can damarı, kalbimizin atar damarı diyelim. Bu koptuğu an, yağ pompası durduğu an motorumuz krank yatak sardı demektir. Bu kayışı mutlak ve mutlak 150'nin sonrası mutlaka değiştirin. Trigger değişimi de bunda değişin arkadaşlar. Artık kayış kendinden geçmiş. Bu kayış evet yağ bazlı, yağda çalışır ama değişirseniz aracınız sağlıklı olur. Yoksa motoru her an kilitlersiniz. Bu kranktan aldığı hareketi kayış sıyırdığı an, yağ pompasına hareket vermeyince, yağ pompası dönüşünü yapmayınca yağı çekmiyor ve yataklara yağı göndermeyince yağsız kalıyor motor ve yatak sarıyor. Ağzına kadar yağ doldursanız da yine yatak sarar arabanız. Al oğlum enjektör. Ver. Hemen Golf'e geçtik arkadaşlar. Golf'ümüzün enjektörleri sökük pozisyonda. Egzantrik konumlayıcı valfimiz burada yine sökük pozisyonda. Aracımızın trigger seti değişti. Yağ pompası değişti. Şu an trigger bölümünden devam ediyoruz. Bu noktada yine su bidonumuzu yerine takma aşaması var. Bir geri dönüşü mevcut. Bir de ana su giriş borusu. Bunu da taktık. İlk olarak yerine geçirdikten sonra 2 tane de civatası var. Civata olmadı yani modelde. Hepsi bu kadar. Hepsi bu kadar. Civatası yok. Su seviye sensör müşürümüzü de taktık. Ardından işte bazı hortumlarımız var. Mazot filtresine giren. Bakımı da vardı herhalde. Kartel boşaldı. Bakım mı kaldı? Doğru, bakımını da yapacağız. Karterimiz boşaldığı için arkadaşlar yağ pompamız değişti. Yağ pompamızın kayışı da değişti. Kayışlı bir sisteme sahip. Yine burada hortum dizaynlarını yapıyoruz. Bir kelepçe pensesi alalım. Burnunu çekmeyecek. Burnunu çekmeyin. Bu şekilde yerine gelmiş oldu. Su geri dönüşümüz bidona takıldı. Burada da mazot filtresine giden 3 tane ana hortum olması gerekli arkadaşlar. Mazot filtresine girerken de detaylı olarak Depodan geliş, yakıt filtresine giriş, rail'den geri dönüş 3 adet. filtreye 3 adet giriyor. Evet. Mazot filtre kütüğümüz şöyle göstereyim. Filtre kütüğü yerine geçti. Yine 2 tane sabitleme civatasından oluşuyor. Civatalarımız şu an elle tutturuldu.
Tut uyuma. Buyur ustam. Aracımıza saf konsantre antifrizimizi koyuyoruz arkadaşlar. Evet, saf su Neymiş ondan sonra? iyonsuzlaştırılmış su koyacağız. Şimdi bu Kenara doldu. bırak onu. Tabii ki tamamen dolmadı. Aslında çok da boşalmadı. Ancak şunu belirtelim, bu araba 4.7 litre. Motor yağ alıyor. 0.30 olur, 5.30 olur. Partiküllü olacak. Partikülü mutlaka olur. Aynen, partikül olduğu için mutlaka olacak. Ancak doldurmuyoruz. Enjektörlerimiz sökük pozisyonda arkadaşlar. Pistonun üstüne gider. Çünkü enjektör deliğinden pistonun üstüne yağ gitme ihtimali var. Bunu en son tamamlayacağız. Enjektörü tak. Yağı doldurursun, enjektör yok. Enjektör deliklerinin piston üzerine yağlar gider. Enjektörü takarsın, gittiğinden oraya yağın aktığından haberin yok. Doldurdun sen buraya. Marşa basarsın, enjektör takıldı tabii. Tık! Motor kilitledi. Sök motoru diyecek ama sökme. Bilmeyen sökecek. Bilen ise enjektörü söküp marşa basacak, püskürtecek yağı. Enjektörü takıp çalıştıracak, güzel bir duman atacak, kesecek. Evet, geldik Golf'e. 0.30 5.30 oluyor. 0.30 ve 5.30 olabiliyor arkadaşlar. 4.7 30 Newton'la sık. Soğutma sıvımız G12 Plus veya G13 onaylı olacak. Burada da yine soğutma sistemi 8 litre aldığını görüyoruz. Enjektörlerimiz gidiyor. Golf'ün enjektörleri arkadaşlar 6 silindir BMW'nin enjektörleri. Bunlar da gidiyor şimdi. Enjektörcüye bırakacağız. Buradan motoru kilitliyoruz. Kambilini. Buradan ise yağ batıp sivopunu söküyoruz. Bak buraya bak. Evet, tamamdır usta. Ürünleri de şu gelenler mi oluyor? Evet, yeni orijinal ürünlerimiz, çıkanlarımız. Tamam, açalım usta. Orijinal şu. Boş konuma getiriyoruz. Anahtarımızı kilitten çıkarıyoruz. Oralardan karşısından dolayı gelmiş. Baran usta. Demek ki kasıyormuş usta. Bu işlemi 3 kez yapın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yakıt sisteminde yapılan onarım işinden sonra yüksek basınçlı pompanın zarar görmesini engellemek amacıyla aktivasyon en az 3 kez tekrarlanmalıdır. Ben 3.'deydim. Sizlere gösterdim. Enjektör kilitlemesin sonra. Sonra enjektör kitlemesiyle uğraşırsınız. Havalarımızı da tabii ki açıyoruz buradan. Şimdi şöyle de söyleyelim. Elektronik soketleri takacağız. Yani elektronik soketler çıkıkken bu işlemi yapıyoruz. Ardından tekrar takıp çalıştıracağız. Arabada arkadaşlar geç çalışma problemi vardı. Bunun için tabii ki daha önce yanlış tespitler yapılabilir. Bundan dolayı biz doğru tespit yaparak havasını aldık. Birazdan marşa basacağız. Bu orijinal ürünleri takmamızdaki sebep bu. Bu araba soğukta basmaz. Çalışmıyor. Motor 8-10 tur dönüyor. Yağ basıncı dolacak. Eksantrik konumu kendine gelip dengeyi kuracak. Yani emme egzoz zamanlamasını yapınca araba tık çalışıyor. Sıcakken sorun yok. Sıcakken bir problem yok ancak soğukta bu arabayı çalıştırmak biraz güç. Tabi cihazlar üzerinden de herhangi bir hata vermiyordu. Şimdi bakacağız. Havayı aldık sizlerle ilk başta. Havayı aldık. Bir maçta çalışır abi. Şimdi bakacağız. Araba kaç gündür çalışmıyor?
2 gündür çalışmıyor. Fazla. Pazar da var, 3 var. 3 gündür çalışmıyor araç. Hava sistemini aldıktan sonraki ilk marş olacak. Debriyaja bas ve marşa bas. Maşallah benzinli gibi. Maşallah benzinli gibi araba. Buradan araç sahibi kardeşimize selamlar olsun. Merak etmesin, arabası bir maçta. Benzinli gibi bak. Dilim titremiyor arabada.